Buradan artık yoğun bakıma giriyoruz. Önceden ameliyathaneydi, şimdi yoğun bakım. Buyurun. Yoğun bakım tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey. Kaybettik yani hastayı. Az önce evet buradaydı. Çok genel durumu ağır, kötü bir hastamızdı. Ama döndürülemedi. Ya biraz önce konuşurken orada bir hasta yatıyor, o hasta öyle mi? Evet. Şimdi kaybettik. Evet. Hocam, ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar geri getirmek için, şey yapmak için, yani ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. Ama bu günler geçecek ve bu günler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki oradaydık ve elimizden geleni yaptık. Havayı çekiyor sadece. Çok güzel, devam. Devam, ağzına. Şimdi sizi ameliyathaneye alacağız. Adı ameliyathane ama artık kendisi yoğun bakım oldu. Kişisel koruma ekipmanları neyse size onları giydireceğiz. Sanki bir yoğun bakım elemanı gibi sizi içeri alacağız. Onlarla birlikte kaybolacaksınız. Orada herkes kayboluyor çünkü. Kimlik yok. Burayı komple şey yaptık, yoğun bakım yaptık. Bu koridorun başındaki o duvarın arkasında bizim standart kullandığımız bir yoğun bakımımız var, Sadi Su yoğun bakımı. Onu buraya birleştirdik. Artık komple öbür baştan buraya bir yoğun bakımımız oldu. Şu an itibariyle 31 hasta var. Çok kabaca söylemek gerekirse her gün 2-3 hasta çıkıyor, 2-3 hasta onun yerine kabul ediyoruz ama önümüzdeki günlerde daha artmasından endişe ediyoruz hasta sayısının. Ama hasta sayısı artarsa bizim de yoğun bakım kapasitemizi gereksinimlere göre arttırma imkanımız var. Tamam. Tamam, iki kez pozitifliği var çünkü hani takılı kalsın. Alarm veriyor. Muhtemelen hastayla durumuyla ilişkili bir değişiklik olduğunu bize bildiriyor alarmlar. Yoğun bakım ünitesinin önemli özelliklerinden bir tanesi alarmlardır. Devamlı farklı alarmlar duyacaksınız burada. Bu hastaların durumuyla ilgili çok önemli bir özellik. Biz toptan bu yoğun bakımda yatan hastalara kritik hasta diyoruz. Kritik hasta anında müdahale edilmezse ölüm veya sakatlıkla sonlanacak herhangi bir durum demek aslında. Ve bu Covid'in sebep olduğu ağır solunum yetersizliği de hastaları kritik hasta haline getiriyor. Hastaların en fazla 1/3 kendi kendilerine nefes alabilir ve az bir yardımla problemleri hallolabilir gibi ama büyüyecek çoğunluğu hastaların ciddi düzeyde solunum desteğine ve diğer organ işlevleri bozuk olduğu için organ desteklerine gereksinimi oluyor ve bunların büyük oranda uyutularak tedavi edilmesi gerekiyor maalesef. Ve bu süreçte 7-8 gün kadar en azından sürüyor. Hastaların yüzüstü yattığında o ödemin biraz daha sönmesi ve oksijenizasyonunun rahatlaması için yüzüstü yatırmak durumunda kalıyoruz.
O yüzden bazı hastalar bu şekilde yüzüstü yatıyorlar. Bundan fayda görüyoruz ama. Öyle gözüküyor. Mekanik ventilatörlerimize bağlayıp hastaları solunum desteği vermekteyiz. Hastanın durumuna göre her an solunum desteğinin ayarlanması söz konusu ve bu ventilatörün devamlı olarak ayarlanması söz konusu. Cihaz açısından bir sıkıntı yaşamadık. Elimizde yenilenmiş cihazlarla birlikte daha önce kullanmakta olduğumuz cihazlar da vardı. Dolayısıyla mekanik ventilatör eksiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde en azından şimdilik olmadı. Daha kapasite arttırmak gerekirse bundan sonrası için söz konusu olabilir ama şimdilik böyle bir sıkıntı en azından yaşamadığımızı söyleyebilirim. Yani burada bazı hastalar dediğime girebiliyor ya da tam ortamı, zamana oryante olmayabiliyor. O nedenle ya da canı acıdığı için, ağrı yaşadığı için bağırabiliyor, hırçınlaşabiliyor, üstündekileri çekmeye çalışabiliyor, tüpünü cihazlarından veya sıvılarından ayırmaya çalışabiliyor. Onlarla da karşılaşabiliyoruz zaman zaman. Bu tarafa geçelim. Mesela karşıda hastamız uyanık oturuyor, yemek yiyor. Kaç gündür burada? Ben 3 gündür buradayım. Yani nefes alamıyordum yani. Şöyle yapamıyordum. Şimdi bu şekilde şey yapıyorum. 46 yaşındayım. Daha evvel bir hastalığım yoktu. Şeker hastalığım var. Ve herhalde daha evvel de belki ciğerlerimde bir şey vardı. Bir türlü 7 gün normal şeyde yattım. 3 günde burada yatıyorum. Şimdi yani gerçekten iyiyim. Yorma kendini zaten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Personel burada mı? Burada. Al gelebilir misiniz? Sigara içiyor musun? Sigara kullanıyor musun? Yok şu anda kullanmıyorum. Eskiden kullanıyordum, bıraktım. Ne kadar oldu bırakalı? Bir 10 sene oldu mu? He? 10 sene oldu mu? Fazla. Tamam. Şöyle içeri geçiyorsun. İçeri geç. İlk polikliniği açtığımızda günlük başvuru işte 50-100 civarındaydı. Sonra bu 150'ye çıktı. Dün itibariyle 328'e çıktı. Ancak sayı artmasına rağmen ciddi hasta oranı, yatış gerektiren hasta oranı artmıyor. Ve bizim taburcu ettiğimiz hastalar yatırdığımız hastalardan biraz daha fazla olmaya başladı son günlerde. Yani son bir haftadır bunu söyleyebilirim. 500 civarında toplamda hasta yatırdık. Şu anda 170-180 civarında toplam hasta yatıyor hastanemizde. Bu bizim hastanemizin cerrahi monoblok katı. Bu pandemi ilan edildikten sonra biz Cerrahpaşa olarak bu bloğu Covid'li hastalar için ayırdık. İyileştiklerinde de hastalarımızı evlerine gönderiyoruz. Dolayısıyla buradaki katlar yatarak tedavi alması gereken hastaların bulunduğu katlar. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyiyim çok şükür. Geldim, bir kontrol oldum. Bir şey çıkmadı, geri gittim. 12 gün kendimi evde isolo ettim fakat öksürüğüm geçmedi. Sırt ağrısı başladı, iştahsızlık başladı, ağız kurusu, tad alamama, hafif boğazlarım acıdı. Geldim, tekrar muayene oldum, tomografim çekildi, kanlarım alındı, test yapıldı, pozitif çıkınca cuma sabahı yattım.
Şimdi kullandığım ilaçlar çok güzel iyi geldi. Yani öksürüğüm falan azaldı. Hiç konuşamıyordum öksürmekten. Şöyle bir mesajda algılanmasın, iyileşiyor diye önlemleri gevşek tutalım değil ama sonuç itibariyle bu hastalara uygun tedavi verildiği zaman %93-94'ü hastalarımızın iyileşiyor. Hatta ve hatta %85'i diyeceğimiz bir kısım hastaneye yatırmadan iyileşiyor. Yani kendi evinde ayaktan geçirebiliyor. Standart Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda birinci basamak çok ağır olmayan hastalar için standart bir tedavi var. Zatürre bulgusu ağır olan, solunum yetmezliği olanlar için yine ilaç tedavisi var ama solunum yetmezliği olanlarda bir de solunum desteği. Bunu serviste mi yapalım, yoğun bakımda mı yapalım? Dolayısıyla hem ilaç tedavisi hem de hastanın kliniğine göre solunum desteği gerekir mi? Onu hekim olarak, biz klinisyen olarak değerlendirip kararını vermiş oluyoruz. Yani şu an için pandemi servislerimizde %80-90 doluluk var ama artarsa hasta sayısı biz birkaç farklı servisi açabilir durumdayız. Dolayısıyla o %10-20'lik boşluk şu an için bizim için yeterli. Çevirebiliyoruz, bir sıkıntı oluşmuyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çalışmalar. Şu ana kadar Covid testi pozitif çıkan 60 personelimiz var. Bunların 25 kadarı doktorlarımız. Ama bunun dışında korona testi negatif çıkıp ama BT tomografi bulguları pozitif çıkan çalışan personelimiz ve çalışan doktor arkadaşlarımız da var. Maalesef ki bütün çalışanlarımıza, bütün personelimize Covid için tarama testi yapmıyoruz. Ancak şöyle ki klinik belirtisi varsa yahut da koronalı bir hastayla temas ettiyse kesinlikle onlara test yapıyoruz. Ama ideali aslında tüm hastanede çalışan personele Covid testinin yapılmasında fayda var. Bonemizi takıyoruz, maskemizi takıyoruz, siperliklerimiz ve önlük, eldivenlerimiz. Eldiveni hastaya dokunurken veya hastaların odasına girerken temas ettiği yerlere dokunmuş olabilir diye o zaman giyebiliyoruz. Maalesef ki su gibi malzeme tüketiyoruz. Bu da şart, kendimizi korumak için şart. Yaklaşık bir 10 günlük koruyucu ekipmanımız var. Malzememiz, önlüğümüz, eldivenimiz vesaire vesaire. Şimdi bu tabii 10 gün sonra bunların biteceği anlamında değil. Biz satın alma ekibi olarak da azalmasını öngördüğümüz ekipmanları alma yönüne gidiyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığı bize her türlü malzeme desteği veriyor. Hayırsever vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşu örgütleri yahut da hayırsever iş adamları gerek nakdi yardım yapıyorlar, para bağışlıyorlar, gerekse piyasadan koruyucu ekipmanları alıp bizim hastanemize bağışlıyorlar. Biz bu şekilde depolarımızı şu anda doldurmuş durumdayız. Otelde kalan arkadaşlarımız var, yurtta kalan arkadaşlarımız, misafirhanede kalan arkadaşlarımız var. Bu büyük bir fedakarlık. Yani hafta sonu da dahil olmak üzere sadece çocuklarıyla telefonla görüşen arkadaşlarımız var. Bu evde kal kampanyasının gevşemesi, ihmal edilmesi bizi en çok üzen şey bu. Çünkü bir kere kontrolden çıkarsa, salgının yayılma hızı artarsa sağlık sistemi bunu kaldıramaz. Kapasitenin üzerine çıkarsa o zaman hiçbir fedakarlık bunun üstesinden gelemez. Bizler de enfekte oluruz, devreden çıkarız ve bu sefer yoğun bakıma yatışlar artar, ölüm hızlarımız da artar. Bizim en önemli korkumuz hasta sayısının birdenbire artıp şu sahip olduğumuz kapasitenin sınırına ulaşmamız. Bu sınırın aşılması bazı insanlara hizmet verilememesi,
bazı insanların tedavi alamaması anlamına gelecektir. Dolayısıyla evet biz bir kapasitemizi esnetip gereksinim olduğunda daha arttırmaya çalışırız ama birdenbire 25-30 hastanın yoğun bakım gereksinimi duyması durumunda bir bölüm hastanın tedavi olamaması gerekecektir. O yüzden zaten öncelikli olarak evde kalması gerekiyor insanların. Sokağa çıkmak zorunda olanlara söyleyecek bir söz yok ama bu dönemde gezmek için, eğlenmek için, sohbet için sokağa çıkmak gerçekten çok tehlikeli bir şey. Yoğun bakım tavanına bakarak yatmak çok zor bir şey. Hasta eksi oldu. Kaybettik yani hastayı. Az önce evet buradaydı. Çok genel durumu ağır kötü bir hastamızdı. Ama döndürülemedi. Ya biraz önce konuşurken orada bir hasta yatıyor, o hasta öyle mi? Evet. Şimdi kaybettim. Evet. Hocam, ekibi, doktorlar, büyük çaba var. Gerçek söylüyorum. Hemşireler, hasta bakıcılar gerçekten çok iyi. Ben 3 gün nefes alamıyordum. Şimdi daha rahat, daha konuşuyorum. Gerçekten çok uğraşıyorlar. İnsanlarla çok uğraşıyorlar. Geri getirmek için, şey yapmak için, yani ayakta tutabilmek için çok uğraşıyorlar. Daha çok erken bunu konuşmak için ama şimdilik Covid salgınında buraya yatırdığımız hastalarda ölüm oranı %35 gibi. Yani her 3 hastadan bir tanesini kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Ben 19 yıldır çalışıyorum ama hiç bu kadar zorlu bir meslek hayatı yaşamamıştım. Çok yorulduk, gerçekten çok yorulduk. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok yorulduk. Buradan çıktığımız an burayı unutmak. Yani başka bir yaşam, televizyon, kitap ve kendimizi başka bir dünyaya açmaya çalışıyoruz. Bu süreç inşallah en kısa sürede biter. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak zor bir süreç. İnsanları böyle görmek yıpratıcı. İnşallah en kısa sürede bitmesini diliyoruz. Mevcut yoğun bakım hemşiresi bu hastaları yetemez noktasına geldi. O noktada da diğer servislerden, başka yoğun bakımlardan hemşire desteği aldık. Onları hızla eğitmeye çalıştık. Onları hızla yetiştirmeye çalıştık. Ve onlarla hasta bakmaya başladık. Bu anlamda hasta bakıcı arkadaşlardan çok yardım aldık. Ben tam 24 gündür eve gitmiyorum. İşte annemiz, babamız olabilir, fark etmiyor. Bütün hastalar annem olarak görüyorum, kardeşim olarak, abim olarak görüyorum. Mücadele devam ediyoruz işte bu şekilde. Bugüne kadar ki bir ay geçti artık salgında, hiçbir kişinin of dediğini ya da bir kişinin o ilk günkü şevkinden bir şey kaybettiğini görmedim. Elbette ki zaman zaman umutsuzluğa düşmek söz konusu olabilir, zaman zaman yorgunluk söz konusu olabilir. Evet, yoğun ve yorgun bir dönemden geçiyoruz. Ama bu günler geçecek ve bu günler geçtiğinde biz de diyeceğiz ki oradaydık ve elimizden geleni yaptık. Çaba gösterdik, sonucunu aldık ve biz elimizi taşın altına soktuk. Sonunda o yorgunluğun, o yoğunluğun, o korkuların arkasından gurur kalacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla her sağlık çalışanı ki gerçekten herkes çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Teşekkürü bu anlamda hak ediyorlar ve o gururu önünde sonunda yaşayacağız.